Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağız. Gümüşte Cuma günü aslında oldukça güzel alımlar gördük. Fakat bu alımların yukarıda 31.56'yı geçememesi, zayıf bir tepki sürecinde olduğumuzu ve tepkinin güçlenemediği bir süreci bize gösterdi. Her ne kadar burada güzel alımlar gelse de 31.56 altında kaldığımız sürece şu son düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir sürecin yaşanma riski var. Bugün içinde çok sert satışların gene geldiğini görüyoruz. Ancak bugün kapanana kadar aslında burada durum netleşmiş olmayacak. Saat 4'ten sonra çok kritik. Amerika piyasaları açıldığında burada tekrar alıcıların devreye girme ihtimali var. Dolayısıyla şu son oluşan bakın bu kırmızı mum eğer açıldığı seviyeye yakın yerlerden kapatacak olursa, aşağıya bir fitil atacak olursa burada hala alıcıların güçlü olduğunu tarif ederiz ve burada 31.56 geçilerek tepkinin güçlendiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşama ihtimalimiz gündemde olur. Ancak bugünün kapanışı şu yeşil mumun açıldığı yani şu 31.80'lere yakın bölgeden kapatacak olursa tepkinin güçlenemediğini ve satıcıların tekrar devreye girmeye başladığını söyleriz. Burada tabii bir üçüncü olasılık daha var. Piyasalar her zaman üç yönlüdür. Ya yükselir ya düşer ya da yatay hareket eder. Dolayısıyla burada yatay band hareketinin ihtimali de bir bobin oluşmasıdır. Ne demek istiyorum? Bobinden kastımız ne? Şurada bakın alıcıları gördük. Sonrasında satıcılar geldi. Bu satıcılar bir önceki mumun açıldığı seviyeden kapanır ve salı günü de tekrar alıcıların devreye girdiğini ancak şu gövde bölgelerini geçemediğini görürsek burada bir bobin hareketinin oluştuğunu varsayarız. Dolayısıyla yatay bir süreç, dar bir alanda yatay bir süreç takip edilir. Bu bölgenin direncinin kırılması, yükselişleri, desteğinin kırılması da tekrar satıcıların güçlendiği bir süreci bize gösterir. Bu bobin hareketinin örneğini aslında geçtiğimiz Cuma günü bakın şurada yaşadık. Burada 4 mum boyunca kararsız bir süreç geçirildi. Hatta katıl bölümünde bununla ilgili bir açığa satış stratejisi de takip etmiştik katıldaki shorts bölümünde. Bu yatay hareketin kırılımıyla birlikte açığa satış yapılabileceğini konuşmuştuk. 31 onlardan açığa satış fırsatı verdi. Yukarıda da stop olarak şu bobin hareketinin tepesinin üstüne stop koymamız gerekirdi. Bu da ATR kadar dediğimiz zaman 16 sent. Dolayısıyla 31.56'ya da burada stop koymuştuk. Yaşanan şu son yükseliş stopları çalıştırmadan tekrar satışa döndü. Buradan katıldaki arkadaşlara şu hatırlatmayı yapayım. Bakın yukarıdaki riskimiz kadar şu an kâra geçmiş durumdayız. Dolayısıyla burada yarım pozisyon kapatarak olası dönüşlerdeki o stop riskimizi sıfırlamış oluruz. Dolayısıyla sıfır risk yarım pozisyon düşüş süreci takip edilebilir. Bu hatırlatmayı da Shorts'taki arkadaşlara yapmış olayım. Şimdi burada Amerika saatinde de şu seviyeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın burada güçlü bir satış geldi. Şu an bir tepki vermeye çalışıyoruz. 30.74 üstünde kalıcı olduğu takdirde bir tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz. Bu tepki de yukarıda 30.88, 31.10'lara kadar devam edebilir ve bu bir tepki olarak kalacaktır. Tekrar satışa dönme riski yüksek olacak. Yukarıda 31.10 demeyelim de 31.12 diyelim buna. Geçmişten gelen önemli bir seviye çünkü. 31.12 üstü kapanışlar tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek ve bir ara direnç olarak 31.27'yi takip ediyor olsak da ana beklentimiz şu bir önceki tepe bölgesi olan 31.47, 31.40'lara kadar bu yükselişin devamı beklenecek. Bu tarz bir yükseliş gelirse yatay bant hareketinin teyidi olacaktır. Yani şu son arz kadar talep geldi. Dolayısıyla alıcı satıcı dengelendi deriz. Ancak 31.47 geçildiği takdirde burada alıcıların güçlendiğini şu en azından son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleriz ve yükselişin devamı beklenebilir ve o takdirde gene günlük grafiklerdeki o 31.56 direncini yakından takip ediyor olacağız. Şimdi burada bir eleştiri geliyor bana karşı çok kötümser olduğumu, shortçu olduğumu söyleyen arkadaşlar var. Bakın bu yaptığımız analiz
analiz sayesinde ben kendimi kötümser olarak değil, gerçekçi olarak adlandırmak isterim. Bunda bakın YouTube kanalımda bir söz vardır Benjamin Graham'ın. Akıllı yatırımcı kötümserlerden alıp iyimserlere satan bir gerçekçidir der. Dolayısıyla size tavsiyem piyasalarda 3 olasılık vardır. Yükselecek, düşecek veya yatay hareket edecektir. Bu 3 olasılığın da şartlarını önceden belirleyerek işlemlerinize yön verirseniz, iyimser veya kötümser olmaktan çıkar, gerçekçi bir yatırımcı olursunuz. Bu sayede de beklenmedik durumlara karşı ne yapmanız gerektiğini önceden planlayabilme gücüne sahip olursunuz. Açıkçası bu piyasalarda var olabilmenin tek yolu da budur. Ne iyimser olun ne kötümser, gerçekçi olup yarını tahmin etmek yerine yarını planlayanlardan olmaya çalışın. Bunun da tek yolu teknik analizdir. Uzun lafın kısası, burada da Amerika saatini takip edeceğiz. Gün kapanışı ile birlikte arz mı güçlü, talep mi güçlü, bunu tespit etmeye çalışacağız. Buradan ons altına geçersek, ons altında oldukça aslında güçlü bir alım süreci yaşadık. Geçtiğimiz hafta 2690'ların üstünde kapatması oldukça pozitifti. Fakat bugün itibariyle gene burada da satıcıların güçlendiğini görüyoruz şu an için. Burada da söyleyeceğim şey aynı. Bugünün kapanışı oldukça önemli olacak. Saat 4'ten sonra Amerika saatinde burada alıcılar devreye giriyor mu, bunu takip edeceğiz. 2690'ın üstünde bir gün kapanışı alırsak, alıcıların hala güçlü olduğunu, satışlar gelse dahi alıcıların tekrar devreye girip piyasayı yukarıya çektiği bir süreci takip etmiş oluruz. Bu da pozitif bir görünüm bize gösterecek. Burada ara direnç olarak uzun vadeliler 2749-2730'ları takip edebilir. Ancak bugün 2690 üstünde kapanışlar alacak olursak ana beklentimiz 2790'lara kadar bu yükselişin devam etmesi olacaktır. Ancak tekrarlıyorum, bugünün kapanışı çok kritik. Şu son yaşanan yeşil mum, şu yükselişin dibine yakın yerlerden kapatacak olursak, burada satıcılar tekrar devreye girdi ve bir dönüş yaşama ihtimalimiz güçlendi diyeceğimiz bir süreç olacak. Dolayısıyla şu son düşüşün güçlü bir tepkisini verdik. Fakat alıcılar gene zayıf kaldı, satışa dönüyoruz deriz. Ve aşağıda 2536'ların da bu sefer ne yazık ki kırılma riski gündeme gelecek. Ancak şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın 2287'den başlayan yükselişin hala bir düzeltme süreci içindeyiz. Aşağıda 2483-2447 korunduğu sürece bu düşüşlerin bir düzeltme olarak kalıp tekrar yükselişe geçme ihtimali var. En azından yukarıda 2790'lar hala hedefte olacak, 2447 desteği korunduğu sürece. Ancak tabi bugünün kapanışı gene çok önemli olacak. 2690 üstü kapanışlar şu maksimum düzeltmesini yapmadan tekrar piyasanın alıma dönme ihtimalinin güçlendiğini bize gösterecek kritik bir gün olduğunu söyleyebilirim altın için. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçecek olursak, bakın şu son yükselişin daha henüz aslında bu satışlarla düzeltmesinin dahi başladığını söyleyemiyoruz. Son analizde hatırlarsanız şurada bir konsolidasyon alanının olduğunu ve önemli olacağını söylemiştik. 2673-2660'ların altında kapanışlar alacak olursak şu yükselişin düzeltmesine başladık deriz ve 2649-2643 minimum, maksimum düzeltme sınırımız ise 2609-2600'ler olacaktır. Bu destekler korunduğu sürece o günlük grafiklerde belirlediğimiz bir önceki 2790 hedefine doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Kısa vadeli trade eden arkadaşlar da gene Amerika saatinde bu seviyelere dikkat etsinler. 2660 altındaki kapanışlar burada satışların bir miktar daha derinleşeceğini bize gösteriyor olacak. Şimdi buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da bakın şu son düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz. Burada önümüzdeki günlerde aşağıda 927-924 bölgesi oldukça önemli olacak. Bakın 895'lerden başlayan 3 dalgalık şu yükselişin
düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiği fakat bir ara destek olarak takip ettiğimiz 927'lerden destek bulup tekrar bir tepki verdiği süreç takip etmiştik. Bu tepkinin bu denli zayıf kalması ve tekrar satışa dönmesi 927-924'ün de kırılma ihtimalini güçlendirmiş olacak. Dolayısıyla burada tekrar 895'lere kadar bu satışların gelme ihtimali var. Bu ihtimalin geçerliliğini yitirmesi için yukarıda minimum 972'lerin üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekir. Bu da tepkinin güçlendiği bir süreci bize gösterir ve 102.995'lere doğru güçlü bir tepkinin geldiğini de takip edebiliriz. Ancak 972 geçilmediği sürece ana hedefimiz aşağıda 895 olacaktır. Temkinli olmakta fayda var platin için. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükselişin analizini yapmamız gerekiyor. Şu yükseliş sonrasında gelen satışlar güçlü bir düzeltme süreci aslında yaşadığımızı gösteriyor. Şu an için aşağıda 945-942 bölgesi önemli olacak. Bu bölge kırıldığı takdirde şu yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini söyleriz ve aşağıda 924'e kadar bu satışların devam etmesi beklenir. Ancak bir ara destek bölgesi olarak 935'i de burada takip ediyor olacağız. Hatta tam bir bölge burada belirleyecek olursak 937-933 bölgesi bir ara destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin de kırılmasıyla birlikte 924'leri takip edeceğiz. O günlük grafiklerdeki 895'lere doğru satışların devam etme ihtimali güçlenmiş olacak. Ancak bakın şu an için bu bölgeden alıcılar devreye girmeye başladı. 945-943 bölgesi önümüzdeki saatlerde oldukça kritik olacak. Şimdi buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da bakın şu düşüş sürecinin tepkisini takip ettik. Bu da minimum tepki sınırından 1044-1026'lardan tekrar satış alıyor. Yukarıda 1044 geçilmediği sürece tekrar 910'lara doğru burada satışların devamı beklenebilir. Bu da fincan kulp hareketinin kulp bölümünün dip hareketi olarak karşımıza çıkacak. Bunu bir süredir zaman zaman bahsediyorum. Analizlerde son derece de sağlıklı bir hareket olacaktır. Ancak biz gene fırsatı kaçırmamak için 1044'ün kırılmasıyla birlikte maksimum tepki sınırı olan 1111-1094'lere doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Bu bölgenin kırılmasıyla da şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar 1250'lerin potaya girdiğini söyleyebileceğiz. Ancak şu an için 1044 korunduğu sürece şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bu yaşadığımız son tepkinin şu an için düzeltmesini yapmaya başladığımızı söyleyebiliriz. Burada bakın 1010-1004 bölgemiz vardı. Bunun altında kapanışlar alıyoruz. Ancak burada 993 korunduğu sürece bakın şu bölgedeki direnç kırılmadan önce oluşan dip. Bu bölge korunduğu sürece 993-991 şu son yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. 991 altı kapanışlar. Burada size tam bir seviye vermem gerekirse bakın şu alana kadar 962-953 bölgesine kadar düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yukarıda 1044'leri kırıp yükseliş ihtimali gündemde olacak. Ancak 953 altına inecek olursa da bu sefer 937 bir ara destek bölgemiz. Ancak ana beklentimiz tekrar 910'lara kadar bu satışların devamı olacaktır. Dolayısıyla kısa vadeli arkadaşlar da şu düzeltme sürecinin minimum hedefi olan 991-990'lar kırılıyor mu? Bugün için bunu yakından takip etmeliler. Bu 990 desteği korunduğu sürece yukarıda 1044 direncinin kırılma ihtimali hala gündemde olacak. Şimdi bugün son olarak bir Brent petrole de bakalım. Aslında günlük grafiklerde burada söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Yatay bir bant hareketi takip ediyoruz. 70-89, 68-71 desteğimiz çok önemli. Bir ara direnç olarak yukarıda 76-50-75 onu takip edeceğiz. Bu direncin kırılması ise bakın şu yatay bandın direncine doğru bir hareketi tetikleyebilir. 82-65-81 bölgesi. Ancak şu yatay band kırılmadığı sürece, korunduğu sürece belirsiz bir süreç yaşandığını söyleyebiliriz. Bu yatay band içinde yapacağınız işlemler yeteri kadar teknik bilgiye sahip değilseniz oldukça can sıkıcı olabilir. O nedenle Brent petrol şu yatay band en azından korunduğu sürece
bence uzak durulması gereken bir yatırım aracı. Bunun düşük zaman dilimlerine baktığımızda da bakın gene bu yatay bant karşımıza çıkıyor. Burada şu an için bir ara direnç bölgesi olarak takip etmemiz gereken 75 dolardan bir satış alıyoruz. Ya açıkçası bu tür yatay bant hareketlerinde arzın veya talebin güçlü olmadığı, dengeli olduğu alanlarda beklenmedik sert hareketler yaşanabilir. Dolayısıyla iyi bir stop stratejiniz yoksa çok tatsız süreçler yaşayabilirsiniz. O nedenle şu yatay bant en azından kırılana kadar Brent petrolden uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.